Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşlı avcının yanındayız. Hiç bakalım ne anlatacak bize. Soralım. Çevre, ayı, ağaç. Ayıyı bir soralım ya. Ayıda ne derdi varmış. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, Evet. me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. Önce kadını soralım. Niye ben geçeyim? The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Sebat'la hemen olabilir mi? The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Garip. Nasıl bir garip daha bu? What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked, but changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Çevre. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? Sen neden buradasın? I have my reasons. Ağaç. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans.
Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the Quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Hazırım bakalım. Baş edeceğiz. Başka çaremiz yok. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place, Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger.
From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truth hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're going to survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Abi yürüyelim. Yolda başımıza bakalım ne gelecek. Uykumuz var, karnımız tok. Her şeyimiz tam. Geyik. Geyik canlar. Siz özgürce gezebilirsiniz. Köşeden köşeden gideriz sanırsam.
Bir yolun sonunda tren raylarının yanında, oradan geçeceğiz. Buradan geçiş yok. İşte bu. Siyah başarılı. Onlar bizi saldırıyordu. Bu ağacı kavurursa kaybolun orada. Biliyor musun? Arkadaş buradan çıkarken hayır. Öldün mü? Kalkar mısın ya, rica ediyorum. Şu silahı bir al. Birini seveyim, şu silahı bir al. Artık şu sıkıntı. Şerefsiz yine saldırdı bana ya. Adamın ayılarla kavgası bizim de kurtlar olacak herhalde. Sağda değil. Ha, yok sıra. Allah. İlkan kaybımızı iyileştirdi. Başka neyimiz varmış? Hüküm şarkıyla saracağız. 2 tane ağrı kesici. Hüküm şarkıyla 4 tane de sargı bezi. Enfeksiyon içinde. Tamam. Enfeksiyon riskini bir azaltalım önce. Kullan. Tamam. Gümüş ayak biri. Acı için 2 tane hap. Hüküm şarkıyla için sargı. Şu ayağımızı da düzeltelim. Bir. Tamam. Bakalım. Şu karşıya bir geçelim. Orada güzel bir ev bulalım yine her zaman gibi. Abi nasıl ıskaladım ben onu ya? Doğru yöne gidiyor değil mi? Evet. Düz koşmuyor. Fake atıyor böyle ondan.
iyileşmeden bir kutu saldırısına daha koyamayız. Kesin istiyor bizi. Şeyimiz nasıl? Tek acı hissediyoruz. 2 tane hap mı istiyorsun? Tamam, acını alırız ya. Tamam. Tamam. Direkt bokulma istiyorum, ayağımıza. Devam. Gece geçecek güzel bir yer bulmamız lazım. Neyi tedavi ettik ki? Yapacak bir şey yok. Ben daha mı yiyorum? Ay, bu adam bizi nerede gönderiyor? Çölün donmuş hali. Yok tabii. Şuraya kadar yetişelim, seni dinlenmeyeceğim. Kaç boyu kasıyoruz biz ya? 34 kilo. Ufacık bir tepek çıkarken It's getting dark out here. Time to look for shelter. evet fark ettim. Daha ilerisine gidebileceğimizi sanmıyorum bu anda. Güzel bir sığınak var. Bir harita. Zaten yol boyunda da başka hiçbir şey yok. Önce şu çevreyi bir yıkayalım. Belki 3-5 bir şey buluruz. Dağıt çabuk çöktü. Ondan sonra My fingers feel numb. tamam mı? 3-5 tane ağaç dal burada, yakalım orada. Daha rahat edelim. Hı. Bak, bunlardan bahsediyorum. Al. Oo. This stuff will come in handy. Bir tane kırmızı bulduk.
Bambaşka bir şey. Şimdi sözü olarak kullandık mı? Temiz. Çantayı aç. Evet, enerji var. Çok güzel. Hadi gidelim. Yakalım ateşimizi, uyuyalım güzelce. Sabah olsun. Sahibi hiç bakmadı. Ama bir kere daha gidebilecek kapımız var mı bilmiyorum. Ya kapanmıyor mu? Burada her şeyimiz var. Wonder if this is any good to eat. Mis gibi bir çorba yapacağız bak şimdi bizler. Bir de buldum. Mis gibi bir kömür. İnşaat. Starting to weigh me down. Evet farkındayım ama şimdi yaktığın zaman da çok güzel ısınacak. Taşında toplanmış odun. Burada kalsın toplanmış odun. Sen burayı bir tutuştur bak. Cennete çevireceğiz burayı. Landozun ya. Gaz yayla da mı yapabiliyorsun? Neyse yak. Come on. Come on. Why didn't that work? Tamam bir daha deniyoruz. Gazete gelelim. Well, that didn't work. Come on. Come on. Hadi ama bu sefer ya. Mis gibi oldu. Bekle. At bir tane koyun. At bir tane toplanmış odun. Hadi bakalım. Daha uzun yanar mı? 4 saat. 4 saat 50 dakika. 5 saat. 5 saat boyunca iyiyiz. Şimdi pişir. Ezilmiş domates çorbası. Yapalım bir çorbamızı. Bunu bir içelim. Sıcacık ol. Onu da bir güzel yiyelim. Açımız falan. Her yerimiz ısındı. Mis gibi oldu. Susuzluğumuz var. Bir tane de gazoz patlatalım mı sana? Bir de zirve gazoz yapmışlar. Gel şuraya. Mis gibi şurada uyuyacağız. En azından 6 saat. Nasıl? Kapı kapansaydı iyiydi. Bakın havada veya karardı. Kuzey ışıkları yok mu şuradan görmemiz? Bakıyoruz. At bakalım 6 saat.
5, 6. 6 olsun. Bu kurtlar bize saldırmasa gayet iyiyiz. Çok da güzel ilerleyeceğiz. Mahvediyoruz bu. Bir uyku daha çekelim. 3 saat daha iyi temizinden. Tamam, güneş doğuyor. Bunu alalım artık. Olacak bir şey yok. Burada mı kadar anlıyorum. Sıcacık bir içelim. Abi bir tane bitki çay çakalım burada. Onu da bir güzel içtik. Şey kaldı mı? Sütümüzü alalım. Bir de taze kuru et yiyebiliyor muyuz? Gücümüz yerinde. Susuzluğumuz iyi. Üzümün solayı çatlattık mı? Yemeğin üstüne. Evet, artık yola çıkabiliriz. Alalım bunu aşağıya. Bir dakika. Ateşi zaten bir meşale daha var. Güzel bak oyunun. Kendine iyi bak. O güneşimize doğmak üzere yolumuza devam edelim. Abi yine mi kurt ya? Yok öyle yani. Bize doğru geliyorsun.
Senin postunu alabilirim. Looks like a new day is dawning. Bırak neyse gidelim. Yolumuz uzun. Ama en azından birleştik. Güneş doğuyor, güzel bir gün. Yakalım meşalemizi. Güneşin doğuşuna doğru yürüyelim. Bugün daha mı güzel? Orada bir kulübe mi görüyorum ya? Kaç güzel ama yolumuza devam edelim. Bu yol tekrar geri mi dönmemiz gerekiyor asıl sonunda? Nereden bir farklı bir şekil var. Uzun sürüyor yani. Hop, dokunma. Değil, ağacın kökü. Al bir koç kanatçımız dansın hadi. Soğuk ısınması riski. Bunun Need to üstüne find some place to escape this cold. tamam. Sen nerede? Bak abi donmuş. Onun böyle olacak. What have we here? Bir de neresi var? Alalım belki bir yerde lazım olur. Never felt so cold in my life. Bu abi de ısıtmış. Şuraya köşeye doğru bir tane yakalım. Gözünü seveyim. Bir tane falan olmak bu dağda bayıldı. Tekte yat.
on. Olacak. Tamam. İşte bu be. Temiz işçilik, yakıt ekmek. Thank goodness for that. Bir tane daha kömür var. Bir de bir tane sevden atalım. Isınır mı? Topla. Ağrım dersen öldürürüm ben. Kavga etmiyor. Yok yapmıyor. Sınırları şöyle böyle. Bir seyir ağacımız daha kalsın 2 saatlik ya. Bunun üstüne pişirelim hemen. Pişir. Bence öyle pişirelim. Bir içeriye kahve. Ya, yapmıştır kahveyi ya. Hazırına kadar bekler. Tamam, yolumuza devam ediyoruz. Isınmak. Soğuk ısınma, ısınmasını yapacağız. Tamam, ekmeğin böyle sağlayayım ya. Sağlayayım. Of bu. Bizim sağda bezimiz yok. Bu sıcaklığımız sade bezi yaparken kaybettik. Why didn't that work? Neden sağlayayım? Böyle. Canımızı mı yetmiyor sadece kısa mesafede? Gölün ortasından çıkarsak yaşayacağız. Vur lan. Ulan bakalım ne oluyor? Abi ne yaptın bana ya? Her şeyim tam oldu ya. Boş. Boşarsan. Bir şey hissetmiyorum şu an sadece. Çık şu bataklıktan artık hadi. Can't feel my hands. Bölgeyi sardık istemedin. Sıcak bir yer nasıl bulayım ben sana? Böyle şeyler her şeye veriyorum şu an. Hiç soğuk hissetmiyorum şu an. I'm getting weaker. Mahvetti bizi o şey. Lan bulmasaydık daha iyiydik ya. Uykumuz yoktu en azından. Yakınlarda bir yerde biri. Hadi böyle falan nereye gidiyor?
Böyle ateş yapacağız. İsimler mi? Adam ne yapalım? Şöyle çıkıp azalıyor. Hiç uğraşamam. Kullan zannediyorum. Ya. It worked. Aferin. Size verdim. Uyku lazım bize. Sadece uyku değil mi? Yok. Şaka yapıyor. Kaç saat olacak? 3 saat. 2 saat yapmışlar. Kendimize gelmişiz. Tamam. Şimdi yakıt ekle. Kahve pişirelim bir tane şurada tertemiz. İşte şunun içinde. İki çay pişiyor bu sefer de. Ne oluyor? Ne kadar bekle. Şimdi bunlar. Sürelik hiç. Pişir. Kahve pişir. Şöyle suyumuza falan. Ama suyumuz içiyor. Alana kadar bekle. Onları güzel iç. Alın. Makarnamızı da al. Bir saat daha yanacak. Kaç saat gibi? Hadi yürüyelim bakalım ne tarafa gidiyor. Allah çok yolumuz var ya. Dokunmaz. Sadece bir derdimiz o. En azından çözdük her şeyimizi. İlk bulduğumuz var. Keşke orada bir saat daha uyuyabilirdik ateşin başında ama uyudukça da vakit kaybediyoruz. En azından bir tahta olacak. Yani dokluk kullanmasaymışız hiç daha iyiymiş. Bu oyunu sevdik ya. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ben ismi şansa bırakmam bu saatten sonra. Ne oldu lan? Bekçi gibi dikilmişsin oraya. Tamam, şu kütükten karşıya geçeceğiz sanırsam. Oradan da dağ geçidinin arkasından yolumuza devam edeceğiz. Şurada ölümlerin çalışıp topluyorum ya. Yok mu hiçbir şey? Bütün stoklarımızı tükettik. Adam hala ağır zaten. Onu anlamadım.
Neyse. Hadi ne olur düşmeden, sakatlanmadan. Güzel güzel geçelim. Çok güzel. İnşallah doğru gidiyoruz. Hiç erzağımız yok. Bunları toplayalım. Abi bu çabuk yapması çok kötü oldu bende. Evet. Sığınacak. Güzel bir yer lazım. Tamam. Yok. Gelmiyor. Ne yaptık ya? Abi düşmeden sağlam şuradan bir geçelim ya. Çık. Hayır şuradan ineceğiz sanırsam. Tamam sakin. Ha kuş mu? Uzun anda kuş bunu uçmuyor. 8 tane al fazlaca. Hadi. İstemiyorum.
Başım yanıyor senin için. Hadi canım ya. Hadi 3 Oh, gün shit. gidiyoruz. The lights. Bu bölümümüzün de sonuna burada geldik. Kuzey ışıklarının altında bu bölümü de son veriyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videolarımızı beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.